Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın dört bir yanından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bildiğiniz üzere Avrupa'da yaşamak artık eskisi kadar kolay değil. Maalesef ekonomik şartlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde yaşamak daha da zorlaştı. Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar geçen yıla göre en az %25 oranında artmış durumda. Bunun yanı sıra işlerini kaybeden insanlar, ekonomileri bozulan insanlar, psikolojileri bozulan insanların sayısı da hızlı bir şekilde artıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, Hollanda Merkezi İstatistik Enstitüsü enteresan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Belirli bir maaşın altında geliri olanlar fakir, belirli bir maaşın üzerinde geliri olanlar ise orta halli ya da durumu iyi olarak biliyorsunuz kategorize ediliyor. Hollanda'da yapılan bu araştırmaya göre 513 bin aile, hane arkadaşlar, 513 bin aile fakir statüsünde ve her geçen gün daha da fakirleşiyorlar. Bakın, enteresan dedim, şöyle ki demokrasi, insan hakları, zenginlik vesaire her fırsatta diyorlar. Yaklaşık nüfusu 9-9,5 milyon olan Hollanda'da 500 bin hane fakir arkadaşlar. Bunu da ben söylemiyorum. Hollanda Merkezi İstatistik Enstitüsü açıklıyor. Bakın. Bu enstitü 2020 yılı için fakirlik sınırını yalnız yaşayanlar için 1100 euro, çocuksuz çiftler için 1550 euro, İki çocuklu çiftler için 2110 euro ve tek çocuklu yalnız bir kişi için de 1680 euro olarak belirlemişti. Yapılan bu araştırmada bu rakamlar göz önüne alındı. Tam 513 bin aile bu rakamların altında. Yani değerli izleyicilerimiz, davulun sesi öyle uzaktan duyulduğu gibi hoş değil. Özellikle bu 513 bin hanenin içerisinde daha çok emekliler var. Bu ne demek? 35-40 yıl boyunca çalış, üret ama almış olduğun maaş karnını doyurmaya yetmesin. Yani kıymetli izleyicilerimiz, bu 513 bin hanenin içerisinde açlık sınırında yaşayan da yaklaşık 170 bin kişi var. Açlık sınırı. Evet. Arkadaşlar, Avrupa'nın sosyal devlet anlayışını gözden geçirmesi gerekiyor. Yüz binlerce vatandaşımız şu anda Hollanda'da bizleri izliyor. Buradan tüm Hollanda'dan izleyenlere selam olsun. Onlar daha iyi biliyor ki özellikle emekliler gerçekten çok büyük sıkıntı içerisinde. Ve onların bu koronavirüs döneminde hiçbir şekilde sosyal yardımlarına zam yapılmaması, zorunlu olan insani ihtiyaçlarının görmezlikten gelinmesi maalesef hepimizi daha çok üzdü. Bakın, sadece Hollanda değil, Avrupa'nın pek çok ülkesinde emekliler yok sayılıyor. Şu anda Hollanda, Almanya, İsveç, İsviçre gibi ülkelerde tartışılan en önemli konulardan bir tanesi 68 yaşında emeklilik. Yani mezarda emeklilik. Değerli izleyicilerimiz, bu bana göre insani, vicdani ve ahlaki olmayan bu hazırlığın bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama siyasetçiler hiçbir şekilde emekliye, dar gelirliye ekstra para ödemek istemiyorlar. 68 yaşında emeklilik, mezarda emeklilik anlamına gelir. Bu kişi de herhalde yarın öbürsü günde şunu söyleyecekler. Biz kim olursan ol en fazla 10 yıl emekli maaşı veririz derler. Bunu da yaparlar. Yani senin 35-40 yıl boyunca çalışıp alın teri döküp bu ülke için katma değer oluşturup gelişmesine katkı sunmanın hiçbir anlamı yok. Ellerinden gelse seni kapının önüne koyup sınır dışı edecekler. Ben bunu anlıyorum. Dünyanın en zengin ülkelerinden bahsediyorum arkadaşlar. Mozambik'ten, Ugana'dan, Kombo'dan, bilmem nereden, Afrika'nın bilmem hiç adını duymadığımız ülkelerinden değil. Hollanda'dan bahsediyorum. Avrupa'yı anlatıyorum.
Bu kadar zengin ülkeler ama vatandaşına bu zenginliği yansıtmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bakın arkadaşlar, ucuza araba almak iş değil. Avrupa'nın her yerinde araba ucuz. Türkiye'ye göre. Bu iş değil. Ne yapacaksın? Arabada mı yaşayacaksın? Dört teker işte. Birininki pahalı, birininki ucuz, birinin bilmem ne özelliği var işte. Birinin yok işte. Hepsi araba kardeşim. Araba mı araba. Ucuz. Ama hayat Avrupa'da yaşayabilmek için artık çok pahalı. Bakın kiralar uçtu. Markette, çarşıda, pazarda yangın var. Fiyatlar uçtu. Biz bunu anlatıyoruz. Ama devlet enflasyonu açıklıyor. Kendi enflasyonları, vatandaşın enflasyonu son bir yılda %25 ama kabul etmiyorlar. Kendi enflasyonları %5, %6. %25 arkadaşlar. Hanım izleyicilerimiz daha iyi bilir. Markette almış olduğunuz gıda ürünlerinin geçen yılki fiyatlarıyla bu yılki fiyatları arasında ne kadar fark var? Ben en az %25 diyorum. Arkadaşlar, Avrupa özellikle göçmenlere tek bir euro dahi vermemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Vatandaşın bu halini görüyor. Emeklinin, işçinin, dar gelirlinin. Bak 513 bin hane Hollanda'da fakir. 170 bin kişi açlık sınırında. Bu siyasetçilerin ülkeyi iyi yönetmediğinin en büyük göstergesi. Şimdi yeni hükümet işte Rotmot neyse işte o başbakan bir şeyler yapıyorlar falan ama hiçbir şey değişmeyecek. Yıllardır zaten iktidarda bir şey yaptığı yok. Ne değişecek ki? Avrupa'da öyle bir karar almak falan kolay değil. Bir karar alıyorlar. Yıllarca işte üzerinde çalışıyorlar falan. Sonra belki hayata geçiyor ya da geçmiyor yani. Bürokrasi, kağıt kürek bitmiyor. Özellikle sosyal yardım alanların durumu gerçekten çok üzücü. Hollanda'dan bana çok sayıda vatandaşımız hemen hemen her gün yazıyorlar. Gerek Facebook'tan, Instagram hesabımızdan her yerden. Durum çok kritik. Koronavirüs vatandaşı çok ağır vurdu. Devletin kasasında para olmasına rağmen maalesef vatandaşın yanında gerçekten böyle kucaklayarak durmadılar arkadaşlar. Kıymetli izleyicilerimiz, siz de lütfen görüşlerinizi, bu konuyla ilgili görüşlerinizi veya gündeme getirilmesini istediğiniz görüşlerinizi lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.